Bugün bir elbise dolabı yapıyoruz. Ama dolabı yaparken en kritik konuyu konuşacağız. Medefe mi sunta mı? Gerçekten fark ne? Çünkü piyasada çok büyük bir algı var. Medefe iyidir, sunta kötüdür. Ama iş o kadar basit değil. Gelin önce malzemeyi tanıyalım. Medefe'nin ne olduğunu açıklamakla başlayayım. Medefe'nin açılımı Medium Density Fiberboard. Yani orta yoğunluklu lif levha. Odun lifleri çok küçük parçalara ayrılıyor. Sonra yüksek basınç ve reçine ile sıkıştırılıyor. Ortaya çıkan şey homojen bir levha. Yani içi her yerde aynı. Keserken farkı görürsünüz. Yani içinden talaş gibi ince lif çıkar. Boşluk yoktur. Dağılmaz. Bu homojen yapı ne sağlıyor? Kenarları daha temiz çıkıyor. CNC'de net detay veriyor. Boya yüzeyi daha düzgün oluyor. Vida daha dengeli tutuyor. Ama her şey güllük gülistanlık mı? Değil. Medefe ağırdır. Gerçekten ağırdır. Aynı ölçüde suntayla medefeyi kaldırdığınızda farkı hissedersiniz. Bir de yoğun olduğu için vida sıkarken fazla zorlarsanız zarar verebilirsiniz. Ve en önemli konu su. Su medefenin düşmanıdır. Şişer. Geri dönüşü yoktur. Nem dayanımlı versiyonları var. Yeşil medefe diye adlandırılır. Ama o da su geçirmez değil. Sadece daha dirençli. Gelelim suntaya. Sunta nedir? Sunta aslında yonga levhadır. Odun talaşları ama bu sefer daha iri parçalar. Reçine ile karıştırılıp presleniyor. İçini kestiğinizde iri parçaları görürsünüz. Yapısı medefe kadar homojen değildir. Peki bu ne demek? Kenardan vida attığınızda çatlama riski daha yüksek. Kenar bantı yaparken yüzey hazırlığı önemli. İyi hazırlanmayan yüzey kenar bandının tutmamasına neden olabilir. Kesim esnasında kenarlarında ufak kırılmalar olabilir. Ama sunta daha hafif, daha ekonomiktir. Ve seri üretim mobilyanın bel kemiğidir. Hazır mutfakların, gardıropların ekonomik olması istendiğinde suntadan üretilir. Yani sunta kalitesiz demek yanlış. Doğru yerde kullanılırsa mantıklı bir malzemedir. Geçici dolaplarda, yük taşımayan yerlerde, ekonomik çözüm istendiğinde kullanılabilir. Peki neden medefe daha pahalı? Çünkü üretim süreci daha maliyetlidir. Yoğunluğu fazladır. Ham madde daha ince işlenir. Ama pahalı olması her projede daha mantıklı olduğu anlamına gelmez. Yoğunluk meselesine gelirsek, medefe genelde 650-800 kilogram bölü metreküp yoğunluğundadır. Sunta 550-700 kilogram bölü metreküp civarındadır. Yoğunluk arttıkça ağırlık artar. Vida tutuşu artar. İşleme direnci artar. Takım aşınması artar. Yani atölyede medefe keserken testere daha çabuk körelir. Freze daha çabuk ısınır. Bu da ustanın maliyetidir. Vida tutma konusunda çoğu kişi şunu soruyor. Hangisi daha sağlam tutar? Cevap net değil. Yüzeyden vida atarsanız medefe daha dengeli tutar. Ama suntada doğru dübel ve minifix sistemi kullanırsanız gayet sağlam olur. Asıl mesele şu. Malzeme değil, bağlantı tekniği. Minifix mi kullandın? Konfirmat vida mı? Dübelle mi birleştirdin? Bunlar kaliteyi belirler. Medefe ve suntayı neme dayanıklılık ve şişme konusunda mukayese edersek şu sonuca ulaşırız. Hem medefe hem sunta su görünce şişer. Fakat suntada şişme daha düzensiz olur. Medefede daha homojen kabarma görürsünüz. Mutfakta gövde hatlarından su alıyorsa ikisi de zamanla zarar görür. Bu yüzden kenar bantları düzgün yapılmalı. Alt kısımda ayak kullanılmalı. Zemine direkt temas etmemeli.
Kaplama kabiliyetine baktığımızda ham medefenin boya için çok uygun olduğunu görürüz. Lake kapak genelde medefe olur. Sunta ise genelde melamin kaplıdır. Suntalam diye adlandırılır. Melamin yüzey darbelere karşı dirençlidir. Ama kenar bantı kalitesi çok önemlidir. Kenar bantı kötü yapıştıysa malzeme değil, işçilik sorumludur. Ses ve tokluk açısından karşılaştırdığımızda medefenin daha tok bir sesi olduğunu görürüz. Vurduğunuzda daha dolu hissettirir. Sunta biraz daha boş hissettirebilir. Ama bu da yoğunluğa bağlıdır. Ucuz sunta ile kaliteli sunta arasında ciddi fark vardır. Peki ben bu dolapta neyi seçtim? Burada şuna baktım. Yük taşıyacak mı? Boya yapılacak mı? Maliyet sınırı var mı? Detaylı kenar işçiliği var mı? Ve buna göre malzemeyi seçtim. Çünkü doğru soru şu. En iyi malzeme hangisi değil? Bu iş için doğru malzeme hangisi? Burada çok büyük bir yanılgı var. Medefe olması tek başına sağlanmak için yeterli değil. Herkes bunu böyle biliyor. Ama medefe de olsa bağlantıyı çiviyle yaparsan, arka suntayı zımbayla tutturursan, ayaksız yere koyarsan, medefe de olsa 2 yılda dağılır. Kaliteyi getiren bileşenler şunlardır. Doğru malzeme, doğru tasarım, doğru bağlantı, doğru montaj, doğru kullanım. Peki, gelin biraz daha atölye gerçeklerinden bahsedelim. Medefeyi keserken daha ince toz çıkar. Maske şarttır. Sunta keserken kenar atması olabilir. Keskin testere gerekir. Freze ile kenar işlerken medefe daha pürüzsüz çıkar. Sunta dolgu ister. Bunlar ustanın bildiği detaylardır. Şimdi size sorayım. Siz evinize dolap yaptırsanız medefe mi isterdiniz, suntalan mı? Ve gerçekten neden? Yorumlarda konuşalım.
Bu tarz faydalı içerikler için beğenip abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki mobilya yapım videomda Medefelem ve Suntalığımın kalite sınıflandırmalarını anlatacağım. Kaçırmamak için takipte kalın. Anlatmamı istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz.